Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca değerli metallere bakacağız. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Bugün bir farklılık yapıp gümüşün düşük zaman dilimlerinden başlayacağım. Çünkü bir formasyon kirliliği oluşmaya başladı grafiklerde. Öncelikle hatırlarsanız bir üçgen formasyonu oluşacak mı? Bunu takip etmeye başlamıştık. Bu formasyon bozuldu. Bir ters çanak formasyonuna dönüştü. Ancak buna bir kulp takmak isteyebilir, fincan kulp formasyonuna dönüşmek isteyebilir demiştik. Bu süreçte de bakın burada bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşunca her ne kadar kitap bilgilerinden baktığımızda çok uygun bir formasyon olmasa da geçmişte buna benzer çok formasyonun aktif çalıştığını gördüğümüzü konuşmuştuk ve şu anda da bakın bir kama formasyonuna gene dönüşmek üzere. Dolayısıyla grafiklerde ciddi anlamda bir formasyon kirliliği oluşmaya başladı. Bu da bireysel yatırımcılarda çok fazla kafa karışıklığına neden olur. Bu karmaşadan kurtulmanın tek yolu da bakın şu yatay bandı esas almaktır. Bu yatay band içinde oluşan formasyonlar bizi yanıltabileceği için destek ve direnç bölgelerimiz çok önemli olacak. Aşağıda destek olarak 29.80-29.64, yukarıda da direnç olarak 31.62-31.45 bölgesini takip ediyoruz. Şu yatay band kırılmadığı sürece burada oluşan formasyonlara bakarak yön tayin edip işleme girmek sıkıntılı olabilir. Sonuçta unutmayın bu formasyonların çalışma ihtimali %50'dir. %50 ihtimalle size para kaybettirecek demek bu. O nedenle formasyonlardansa bu yatay bandı esas alıp destek veya direnç kırılmadan önce oluşan son dip veya tepeye, yani bir direnç kırılırsa kırılmadan önce oluşan son dibin altına stop koyarak alıcı olunur. Destek kırılacak olursa kırılmadan önce oluşan son tepenin üstüne stop konulup açığa satış yapılabilir. Bu tür kararsız, sıkıntılı süreçlerde bu işlem stratejisini uygulamak en sağlıklısı olacaktır. Gümüşün günlük grafiğine döndüğümüzde de bakın burada 26.47'den başlayan 5 dalgalık bir yükseliş, sonrasında satışlarla karşılaştık. Burada da gene dikkat etmemiz gereken iki konu var. Bakın şu son 5. dalga talebi kadar arzın gelmiş olması burada bir arz talep dengelenmesini gösteriyor ve yatay bant ihtimalinin güçlendiğini gösteriyor. Ancak aşağıda 29.40 desteği korunduğu sürece de bu son yaşadığımız düşüşün bir düzeltme olarak kalma ihtimali ve 34.86'nın kırılma ihtimali de gündemde olmaya devam ediyor. Dolayısıyla günlük grafiklerden de baktığımızda kararsız bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde sadece altın ve gümüşün analizlerinin olduğu ara videolar çekmeye başlayabilirim. Saatlik grafiklerde anlık değişimleri buradan sizinle paylaşmaya çalışacağım. Ancak bu videolar için kanala abone olmuş olmanız gerekiyor. O bildirim zilini de açarsanız videoyu yayınladığım anda ulaşma imkanına sahip olursunuz. Kısacası gümüşün günlük grafiklerinden de baktığımızda yukarıda 31.56, düşük zaman dilimlerindeki 31.62 direnç bölgemiz önemli. Aşağıda ise 29.67, 29.40'ı takip ediyoruz günlük grafiklerde. Bu kırılıma göre yön netleşecektir. Ancak tekrarlıyorum, bu bölgede oluşan paternlere aldanıp işlem açmamanızı tavsiye ederim. Buradan altına dönecek olursak altında da benzer bir durum söz konusu. Bakın şu son düşüşün 2790'dan başlayıp 2536'da sonlanan düşüşün güçlü bir tepkisini verdik. Fakat bakın burada 3 günde yaptığı yükselişi tek günde satışla geri almış durumda. Dolayısıyla burada alıcıların zayıf, satıcıların güçlü olduğu bir süreçte takip ettik. Sonrasında da bakın neredeyse yatay kararsız bir süreç geçiriyor altında. Burada yukarıda 2690, şu son düşüşün maksimum tepki sınırı, üstüne atmadığı sürece, hatta şu son güçlü satışların geldiği 2720 üstüne yerleşmediği sürece yükselişten bahsedemeyeceğiz. Aşağıda ise 2605 var. 2600 psikolojik desteği kırılacak olursa da satışların devamı anlamına gelecek. Dolayısıyla burada aslında $100
dolarlık belirsiz bir alan içinde olduğumuzu görüyoruz. Kademeli alımlar için yukarıda 2690-2721'in kırılması beklenebilir. 2600'lerin kırılmasıyla da burada piyasanın tekrar satışa döndüğünü, satıcıların güçlendiğini söyleyeceğimiz bir süreç yaşanır. Şimdi buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şurada bir bant hareketi oluşmaya başladı. Bir kanal hareketi oluşuyor. Bu kanalın destek ve direnç bölgesinde bir fake kırılım süreci, daha doğrusu bir likitte tuzağı süreci yaşanma riskinden dolayı ben gene yukarıda 2690'ın geçilmesi gerektiğini düşünüyorum yükselişler için. Olası bu kanalın desteğinin kırılması sonrasında da 2605 bakın gene burada karşımıza çıkıyor. 2600 altındaki hareketler de ancak burada düşüşün, satıcıların hızlandığı, düşüşün hızlandığı bir süreci gösterir. Dolayısıyla burada da şu tarz bir strateji uygulanabilir. Öncelikle örneğin şu destek kırıldığında açığa satış yapılıp kırılım öncesinde oluşan son tepenin üstüne stop konulabilir. Fakat bu maksimum %20, %30'luk bir açığa satış yapılması gereken bir süreçtir. Çünkü şu alanda bir likitte tuzağa atılıp piyasanın tekrar alıma geçtiğini görebiliriz. İkinci açığa satışı ise 2600'lerin altında yapmak gerekir. Olası yükselişlerde de gene şu kanalın üst bandı kırıldığında %20, %30'luk alım yapılıp kırılım öncesi oluşan son dibin altına stop koymak şartıyla işleme girilebilir. Yukarıda 2690 ve 2720 dirençleri kırıldıkça da kademeli gene alım yapmaya devam edilebilir. Stopları da yukarıya taşıyarak bu kanal korunduğu sürece kararsız bir süreç geçirmeye devam edecek ons altında. Buradan platine geçecek olursak platinde de 1053'ten başlayan ve 924'te sonlanan düşüşün minimum tepkisini verdik ve tekrar satışa döndük fakat gelen satışlar bir önceki dipten destek buldu. Şu an için bir çift dip ihtimali var. Ancak aynı zamanda bu bir fincan kulp formasyonuna da dönüşebilir. Burada önemli bir direnç bölgesine ulaşmış durumdayız. 957-952 bölgesi. Bu bölge kırılmadığı sürece burada bir fincan kulp formasyonu ihtimali gündemde olacak. Ancak yukarıda 974-979 direnci kırılacak olursa bu sefer çift dip aktif olacak. Kısacası burada gene bir formasyon kirliliği, bir kararsız süreç yaşanıyor. Yukarıda 974-980 üstüne yerleştiği takdirde yükseliş, aşağıda da 924 kırıldığı takdirde bir düşüş süreci yaşanacaktır. Bu yatay bant korunduğu sürece kararsız, kafa karıştırıcı bu çeşitli formasyonların görülebileceği sıkıntılı bir süreç yaşamaya devam ediyor olacağız. Gene ben olası değişimlerde analizleri güncelleyerek, yeni videolar hazırlayarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Platinin düşük zaman dilimine geçersek bakın burada da bir kanal hareketi görüyoruz. Yukarıda 957 önemli bir direnç bölgemiz. Buradan hafif bir satış aldık. Fakat bakın gelen satışlarda bir önceki direnç bölgesinden destekle karşılanıyor. Şu an için 957 geçilecek olursa burada alımlar 974'lere doğru devam edecek. Ancak bakın bu da gene yatay bandın teyidi anlamına geliyor olacak. Yukarıda 975 üstü kalıcı olduğu takdirde alıcıların güçlendiğini söyleyebileceğiz. Aksi takdirde burada da 50 dolarlık bir alanda kararsız bir süreç geçiriyor olacağız. Aşağıda da 924-921 bölgesi oldukça önemli destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Buradan paladyuma geçecek olursak, paladyumda da bakın şuradaki yatay bant hareketi takibimizde 1250'lerden başlayıp 910'larda son bulan düşüşün minimum tepkisini verdik ve yukarıda 1044-1026 bölgesinde dirençle karşılaşıp bir satış süreci yaşadık. Burada da yukarıda 1044 geçilmediği sürece yükselişten, aşağıda da 910-900 dolar desteği kırılmadığı sürece düşüşten bahsedemediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bu da aslında günlük grafiklerden baktığımızda bu beklentimiz olan fincan kulp formasyonunun kulbunun dip bölgesini oluşturan hareketi andırıyor. Burada yatay bantta bir süre daha oyalanması bu formasyon için pozitif olacaktır ve 1250'lere doğru yükseliş takip edebiliriz. Ancak burada şartımız 900-910 desteğinin, hatta bunu 869-870'lere kadar uzatabiliriz. Bu destek bölgesinin korunuyor olması gerekiyor formasyon gereği. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın
bakın burada da gene bir kanal hareketi takip ediyoruz. Ve şu son yükselişin analizini yaptığımızda 910'dan başlayıp 1044'lerde sonlanan yükselişe baktığımızda 962-953 bölgesi önemli olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge korunduğu sürece maksimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Ancak 953 altı kapanışlarda da tekrar 910-900 dolar aralığı gündeme gelecektir. Kısacası şu yatay bandın kırılımına göre aslında yön netleşecek. Ancak aşağıda 953 kritik bir destek bölgemiz korunduğu sürece buradan tekrar yükselişlerin gelmesi ve 1044'ün kırılması beklentimiz dahilinde olur. Ancak 953 altı sıkıntılı olacaktır. Stoplu işlem yapmayı unutmayalım. Şimdi bir arkadaşımız bakırın da analizini istemiş. Kısaca bugün bu videoda bakıra da bir değineceğim. Bakırda aşağıda 3.92 destek bölgesi çalışmış durumda ve buradan şu an bir tepki almaya çalışıyor. Burada da 4.15'in üstünde kalıcı olması gerekir tepkinin başladığını söyleyebilmemiz için. Ancak bakın bulunduğu bölge oldukça gene kritik bir bölge. Bu 3.50'lerden başlayıp 5.16'larda sonlanan yükselişin maksimum düzeltme sınırında şu an için bakın tutunmuş durumda. 4.06 bu bölge korunduğu sürece evet şu son yükselişin düzeltmesini yaptı ve yükselişe devam ediyor diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. Ancak 5.16'lardan başlayan şu düşüşe de baktığımızda gene bunun da bir analizini yapmamız gerekecek. Bakın maksimum tepki sınırından satışlarla karşılaşmış. Dolayısıyla şu alan oldukça kritik olacak. Yukarıda 4.64-4.74 bölgesi var. Bu direnç kırılmadığı sürece yükselişten bahsedemeyeceğiz. Aşağıda ise 4.392 destek bölgemiz mevcut. Bu bölge korunduğu sürece de düşüşten bahsedemediğimiz yatay bir bant hareketi takip ediyor olacağız. Eğer şu son düşüşe bakacak olursak burada da 4.15'in kırılması bir tepki sürecini gösterir. Minimum hedef 4.28-4.23 olacak. Maksimum düzeltme sınırı ise 4.47-4.43 olacaktır. 4.47 üstü hareketler tekrar 4.74-4.64 direncine doğru hareketi getirir. Ancak bu bölge kırılmadığı sürece işte gene yatay bant fiyatlaması yaptığımız bir süreç yaşanıyor ne yazık ki bakırda da. Videoyu biraz fazla uzattık ancak son olarak bir Brent petrole de gene bakacağım. Değişen hiçbir şey yok. Bakın yatay bant hareketi devam ediyor. Aslında isterseniz bu sebepten dolayı Brent petrolü çok fazla analizlere dahil etmiyorum. Çünkü değişen hiçbir durum yok. Bakın şu yatay bandı takip ediyor olacağız. Yukarıda 76-50-75-10 direnci kırılmadığı sürece, aşağıda da 68-70 altında kapanışlar almadığımız sürece kararsız bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Bu verdiğim seviyeler korunduğu sürece bu analizde bir değişiklik olmayacak. Kırılım gelecek olursa tekrar analiz güncellemesi yaparız. Evet, emtialardan bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.